Şimdi ilk olarak burnumuzu işleyelim. Burnumuzda arkadaşlar bakın hemen yine her zaman olduğu gibi şuradaki sık iğneden çıkacağız. Mesela şuradan çıkabiliriz. Şuradan çıkayım. İkisinin ortası da olabilir. Evet. Ortalıyoruz arkadaşlar. Evet, sonunda çekebildim. Şimdi bunu sarıyoruz. Şuradan sık iğneler çıkınca ben çok sinir oluyorum. Evet, sarabildiğimiz kadar sarıyoruz. Ve sonra tekrar çıktığımız yerden girdiğimiz yerden çıkıyoruz arkadaşlar. Minnoş bir burnu olsun. Tekrar söylüyorum, ben de sizle beraber örüyorum arkadaşlar. Nasıl bir kız olacak hiçbir tahminim yok. Evet. Bir kat daha üzerinden gidiyorum. Son kez şu köşeyi bir daha sarayım. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ilk çıktığım yerden tekrar batıyorum. Boyun kısmından çıktım. Gayet güzel ve ortalı bir burnumuz oldu. İki ucu bağlıyorum. Ve artık ten rengiyle işim bitti. Kestim. Şimdi kaş göz için şöyle kahverengi bir ipim var. Ben sarı saç kullanmak istiyorum. İnşallah güzel olur. Şöyle iğneme ipimi takayım bir. Boyundan giriyorum arkadaşlar. Ya da şöyle üstten de girebiliriz. Oradan biraz daha kolay oluyor. Ne de olsa oraya saç gelecek. Bakın arkadaşlar. Şöyle buradan çıktım. Yine her zamanki işlediğim kirpikten yapmak istiyorum. Şuradan giriyorum. 2 sık iğne yukarısından çıktım. Sonra burayı sabitleyeceğiz. Şöyle dursun. Tekrar aynı yerden giriyorum. Onun bir yanındaki sık iğneden çıkıyorum bu şekilde. Aynı yerden giriyorum. Onun bir yanındaki sık iğnenin altından çıkıyorum. Böyle bir kirpik olsun. Şimdi hemen şu gözün yukarısından tekrar çıktım. Çünkü şurası bazen kaymalar yapabiliyor. Bakın şuradaki ipi çektiriyorum. Bunu da iğnemin üzerinden alıyorum. Aynı yerden tekrar batıyorum. Ve yukarıdan bir yerden çıkalım. Burası şimdi hiç kaymaz arkadaşlar.
Buradaki işlemlerin aynısını burada da tekrar edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi hemen buradan. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarafı da aynı bura gibi işledim. Şimdi hala ben buradayım. Burada kaşlarımı işlemek istiyorum. Nasıl bir kaş istediğiniz tamamen size kalmış. Biliyorsunuz kaş çok önemli oluyor. Ben şöyle şaşkın bir yüz değil de kendinden emin bir kaş yapacağım. Düz olduğu zaman birazcık daha masum duruyor. Şu an mutfağımın ışığından pek anlaşılmıyor ama yaptıktan sonra belli olacak. 1, 2, 3 sık iğne atlamışım. 1, 2, 3. Evet. Kaşlarımı da bu şekilde işledim. Bakın arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Siz de aynı şekilde işleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaş göz burun bittiğine göre bir de ağız kısmını oluşturalım. Normalde ağız işlemeyecektim ama yapalım bence. Ağız kısmı için şöyle burnumdan 4 sıra aşağıdan çıkıyorum. Bakın tam ortadan çıkmıyorum, biraz kenardan çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3 sık iğne atlayıp dördüncüden devam edeceğim. Aynı sık iğneden de çıkabilirsiniz. Bence bu kadarcık ağız gayet güzel, yeterli. Şimdi burayı bağlayalım. Ve içeri saklıyoruz. Şimdi en heyecanlı bölüme geldik, saç kısmı. İnanın saçları nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bir şekilde olacak. Şimdi ilk açılış videosunda da söylediğim gibi şöyle bukle bir ipim var. Bakın kalınlığı bu şekilde. Bütün ipçilerde bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmak istediğiniz saçın uzunluğuna göre şöyle mesela 30 santim civarı ya da şöyle de tutabilirsiniz. Benim için bu uzunluk gayet güzel. Şimdi böyle istediğiniz yoğunluğa göre normal saç ekimi yaparken böyle saçları ayarladığımız gibi yapalım. Şimdi arkadaşlar saçlarımı istediğim uzunlukta ve yoğunlukta kestim. Şöyle ten rengimi iğneme geçirdim ve ucuna düğüm attım. Bakalım nasıl yapacağız. Evet. Boyundan girdim. Şöyle kafanın tam ortasından kaşlardan 2, 4, 6, 8 sıra yukarı çıktım. Şimdi arkadaşlar burayı böyle tam kafayı ortalayacağım. Bu teknik de artık benden size gelsin. Bakın çok tatlı. Işıktan pek belli olmuyor ama malum akşam. Şimdi kızlar şöyle ikişer saç alarak iğnenin kafanın ortasından çıkıyorum. Ne oluyor be? Hı. Evet. Şimdi tekrardan bakın üzerinden gidiyorum. Benim saçlarım sarı olduğu için ben ten kullandım. Siz ipiniz hangi renkse ona göre yani saçınızın renginden kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar şöyle karşıdan bir yerden çıkıyorum.
Bakın buraları kavruyoruz. Tekrar şuradan giriyorum. Buradaki saçlarımız kaymasın. Vallahi oldukça da kolay oluyor aslında. Tek tek saç ekimiyle uğraşmıyoruz. Bakın. Hop. Şurası kaydı. Tekrar buradan giriyorum. Bakın arkadaşlar. Ay ne kadar kolay oldu. Sonda kalanları da şöyle iğnemin üzerinden geçireyim. Ve şuradan bir yerden çıkayım. Hemen bakalım son durumlar ne? Evet kızlar. Alın size saç. Yüz ifademiz de gayet güzel oldu. Saçlarımız biraz kısa mı oldu acaba bilmiyorum. Kararsız kaldım ama. Bu arada arkadaşlar saçlarımızın şu uçlarını kesmiyoruz. Hani şurada katlar var ya, eğer tabii ki bu ipten kullanıyorsanız. Saçlarımızın bu uçlarını kesmeyeceğim. Çünkü kestiğim an aynı narkoz spagetti gibi kopuyor. Bakın hiç belli bile değil uçlarının bağlı olduğu. Bu da size benden bir fikir olsun. Evet, daha fazla ekmek istiyorsanız arkadaşlar şuralara daha çok ekebilirsiniz. Şimdi şuralarda da bir işlem yapmak istiyorum. Onu da hemen yapalım. Evet, sondaki işlem şu olacaktı arkadaşlar. Aynı burada sabitlediğim gibi şöyle şuraları da sabitlemek istemiştim ama şu görüntü olmayacaktı. Bir de şapkası olacağı için zaten hani arkaları açık olsa da problem olmayacak ki ben şapkayı sabitlemeyi düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle kopmalar olacaktır. Buradaki ipleri kesebilirsiniz ama söylediğim gibi eğer buraları keserseniz ipiniz kesinlikle kopacak. Olur ki kısalı uzunlu oldu. Şimdi ben şurada bir tane kesmiştim. Bakın hiç belli bile değil aslında. Bir tane kestim. Kesince de hemen ucuna bir düğüm attım. Düğüm attığınız zaman kesinlikle kopma olmuyor. Bakın. Çok tatlı bir kız oldu. Hele ki canlı bir görseniz arkadaşlar. Bakın bu rengiyle de çok tatlı oldu. Evet şimdi kafayla gövdemizi sabitleyeceğiz. Şuradaki ipimi bir hemen içeri atayım. Ondan öncesinde şuraya biraz ip sarmak istiyorum. Zaten fazladan ipim kalmıştı. Sallanmasın diye. Şimdi makasımızla keselim. Bitirelim şöyle. Şimdi evet gayet de güzel oturdu. Gövdeye tam eşitledim. Bakın. Şuradan tutuyoruz. Tam hizası nereye geliyor? Ben de buraya geliyor. Evet. Şuradaki sık iğneleri alıyoruz. Saçlara dikkat edelim. Şimdi kafadan alıyoruz. Şimdi tekrar aynı onun hizasından gövdeden alıyoruz.
Bu şekilde bir kafadan bir gövdeden alarak kafamızı sabitleyelim. Evet, şimdi şapkasını örelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde kafayla gövdeyi birleştirdim. Bir kafadan bir gövdeden alarak sonra kıyafetini giydirdim. Şapkası da bu şekilde, yine oldukça kolay. Şimdi hemen 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ikinci zincirden itibaren 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum ve yukarı çıktım. Burada her ikisini almıyoruz. Sadece arka ilmeklerden alıyoruz arkadaşlar. 6 sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, şuradan da bir tane alıyorum. 6. Bir zincir çekiyorum. Yukarı çıktım. Yine arka ilmeklerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde istenilen uzunluğa kadar, yani şu kısım, kızınızın kafasını ölçün arkadaşlar. Ne kadar sizin için uygunsa 60-62 sıra, ne kadar uygunsa ona göre örüyoruz. Ben de hemen örüp size tam olarak sayı söyleyeceğim. Evet, ben şöyle kızımın kafasına ölçtüm. Tam olarak 64 sıra örmüşüm. Yani şöyle sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. Buraya kadar 64 sıra örmüşüm. Şimdi ben kabarık saç kullandığım için böyle oldu. Eğer siz biraz daha ince bir saç kullanırsanız bu 60 sırada olabilir. Söylediğim gibi kızınızın kafasına ölçün arkadaşlar. Görüntümüz de aynen bu şekilde. Şimdi her iki ucu birleştireceğim. Şöyle çeviriyorum. İki ucu birleştirdim. Şöyle yapacağım, kafam karıştı dedim, neden denk gelmedi. Şimdi arkadaşlar şuradaki ipi de arasında yürüterek, bakın, bir buradan batıyorum, bir de karşıdan batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Olmadı. Bir buradan bir karşıdan ilmek kaydırıyorum. 1, 2, arasında yürümüyor. 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğnem vardı. Toplamda 6 kez ilmek kaydırmış oldum. Bu şekilde olacak arkadaşlar görüntümüz. Şimdi ne yaptık? 7 zincir çektik. Üzerine arka ilmeklerden alarak 6'şar sık iğne yaptık. Sıra sonlarında birer zincir çekerek 64 sık iğne, 64 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi birleştirdikten sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra komple ikili trabzan olacak. Bakın, bir şu ortaya, bir buradaki kabarık yere. Kabarık yerde biraz zorlanabiliriz. Evet, bir ortaya, bir kabarık yere. Hepsine arttırma eksiltme yapmadan sadece ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıradan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi sıra sonumuza kadar ikili trabzanlarımızı düz bir şekilde örelim. Söylediğim gibi siz sade bir ip de tercih edebilirsiniz.
Normalde ben elbisesini bu renkten örmek istiyordum. Yani bu ipten. Ama şapkasına nasipmiş. Şimdi sıra sonumuza kadar bütün trabzanlarımızı bitirelim. Şimdi sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şöyle 2 tane trabzanım var. 63 ve 64. Burayı da size göstermek istedim. Bakın şuradaki ilk yaptığımız trabzanın üzerinden batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Toplamda 64 trabzanımızı örmüş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi hemen zincirin olduğu yere tekrardan 2 adet trabzan yapıyorum. Bir diğer trabzanımı şöyle altından alıyorum. Bir diğerine normal ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakini alttan alıyorum. Bir diğerine normal ikili trabzan, diğerini alttan alıyorum. Yani arkadaşlar bakın şuradakine batmıyoruz. Onun yanındakine. Yani normal bildiğimiz ikili trabzan gibi ama birini üstten birini şöyle altından. Birini üstten birini altından alarak örüyoruz. Şimdi normal trabzan. Bir diğeri alttan. Normal trabzan. Bir diğeri alttan. Bu şekilde sıra sonumuza kadar ilerleyeceğiz. Şimdi normal trabzan yapıyorum. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın birini bu şekilde altından, diğerinde normal. Şimdi sıra sonumuza kadar bu şekilde örelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın normal trabzandan sonra böyle önden aldım ve altta yaptığımız gibi ilk trabzana ilmeğimi birleştirdim ve 2 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir altta normal yapmışız. Burada da önden almışız. Şimdi sıra başında altta hangisi varsa onun tersini yapıyoruz. Yani şunu almayacağız. Normal trabzanın altından alıyoruz ve normal trabzan yapıyorum. Bakın alttaki normal trabzanın altından alıyorum. Onun yanındakine alttan aldığımız trabzanın üzerine de 2 tane yapıyoruz. Alttaki normal trabzanın altından alıyorum. Bunu da normal trabzan yapıyoruz. Yani her sırada bu işlemi değiştiriyoruz. Normal trabzan, alttaki ikilinin altından alıyoruz. Normal trabzan, alttaki ikilinin altından alıyoruz. Bakın arkadaşlar modelimiz oluştu. Yani alt sırada eğer normal yaptıysanız onun üzerinde o normal trabzanın altından alıyoruz. Oldukça gayet açık olduğunu düşünüyorum. Yine de bu kısımda eğer zorlanırsanız tabii ki yorum kısmından yardımcı olabilirim. Evet, tekrar edelim. Bakın alttaki ikili trabzanın altından alıyorum bir üst sırada. Tekrar alttaki ikili trabzanın altından alıyorum ve normal trabzan yapıyorum. Bu şekilde istenilen uzunluğa kadar arkadaşlar örüyoruz istenilen uzunluğa kadar. Ben de size zaten sayılarımı söyleyeceğim. Bir de benim ipim kalın olduğu için o yüzden kızınızın kafasına ölçerek yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bu şekilde istenilen uzunluğa kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. Bakın burada son bir alttan alınan trabzanım kalmış. Şimdi ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle yukarı çıktım. Şimdi arkadaşlar biz en son şurada bırakmıştık. Yani ikinci sırayı da birlikte ördük.
Ben ondan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. Benim kızımın kafasına tam geldi. Yani şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş bulunuyoruz. Şimdi bu sıramızda eksiltmelerimiz var. Eksiltmemiz sadece bir sıra oluyor. Sonrasında bütün ilmeklerimizi toplayıp kapatıyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Şuradaki öndeki yani şu alttan aldığımız trabzanın yukarısından battım. Yukarısından battıktan sonra arkadaşlar başını almadan şu öndeki yaptığımız trabzandan alıyorum. Bakın bu şekilde alttan alıyorum ve sonra 2 seferde çektim. Eksiltmemiz bu şekilde. Kesinlikle alt sırada yaptığımız ikili trabzanları ellemiyoruz ve sadece öndekilere çalışıyoruz. Şimdi tekrardan başını aldım. Alttan aldığımız trabzanın üzerinden girdim. Tekrardan onun yanındakinden battım, başını aldım ve 2 seferde kapattım. Tekrar ediyorum. Yine öndeki trabzandan battım, başını aldım. Şimdi bir diğer ön trabzandan battım. Şöyle biraz sıkalım. 2 seferde çektim. Yine tekrar edelim. Başını aldım. Öndeki trabzandan battım. Şimdi bir diğer öndeki trabzanın altından alıyorum ve 2 seferde çektim. Bakın şurası öndeki. Yani bir tane atlamış oluyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciden başını aldım, battım. Şimdi buradan alttan alıyorum. 2 seferde çekiyorum. Bir atlıyorum. Üstünden alıyorum. Benim de kafam karıştı. Evet, üstünden aldım. Başını almadan bir diğerinin altından alıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir atlıyorum. İkincinin üzerinden alıyorum. Bir diğerinin altından alıyorum. Ve çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar ilerleyelim. Bakın eksilmeye başladı. Bu arada arkadaşlar ben 64 sıra yapmıştım burada. Üstünü yapınca burası biraz çektirir gibi oldu. Keşke 66-67 sıra örseymişim. İnşallah sizinki öyle olmamıştır. Burada hiç kesmeyeyim çünkü çok keyifli. Evet, sıra sonuma bir hamlem kaldı. Bakın bunu da böyle alttan alıyorum ve 2 seferde çekiyorum. Eksiltmelerimiz bitti. Şimdi aynı sıra sonlarında yaptığımız gibi ilmeğimi kaydırıyorum arkadaşlar. Ve ipimizi uzunca kesiyoruz. Yani fazla da uzun olmasına gerek yok. Şöyle kestim. Şimdi bütün ilmeklerimizi toplayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şuradakilere girip çıkalım. Bütün ilmeklerimize batıyoruz. İsterseniz burayı bitirdikten sonra pompon da yapabilirsiniz. Evet. Hem ön loblardan alın hem de şöyle çektirin arkadaşlar. Bu delik kapanacaktır.
Alttan da alabiliriz. Yani her iki lobu da alabiliriz. Evet, bu şekilde bu deliği bitirelim. Şapkamı bitirdim. Buradaki ipimi de kopardım. Şimdi kızıma giydirmek istiyorum. Burası arka tarafı. Bakın ablaları. Kızım hazır. Şapkamız böyle. Söylediğim gibi isterseniz birazcık daha burayı uzatabilirsiniz. Şu kısma pompon vesaire de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden elbisemize başlayalım.